Herkese merhaba. Bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi analizlere başlamadan bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu YouTube kanallarının yakıtı sizlerin beğenileriniz ve yorumlarınız. Son zamanlarda yorumlar biraz videolarda azalmaya başladı. Bu da gösterim sayılarında bayağı etkili oluyor. Analizlere geçmeden bunu bir hatırlatmak istedim. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Ayrıca kanala abone olup o yandaki çanı da açarsanız videoları yayınladığım anda ulaşma imkanına da erişirsiniz. Bu YouTube'un tamamıyla ücretsiz verdiği bir hizmettir. Bunu bir hatırlatmak istedim. Şimdi gümüşle başlayalım analizlerimize tekrar. Bakın burada C dalgasının destek bölgesi çok önemli olacak demiştik. 18.79. Gümüşte satışlar bu bölgeye ulaşmadan alımlarla karşılandı. Gayet güzel bir görünüm var aslında şu an gümüşte. Az sonra altın gümüş rasyosundan da göreceğiz. Gümüşün çok güçlü alımlarının olduğunu görüyoruz. Bugün için yukarıda ilk direnç bölgemize şu an için ulaşmış durumdayız. 19.78-19.70 direncini takip edeceğiz. Bu bölgenin üstüne atması durumunda da bakın %61.8 seviyesinin geçtiği 20.19.88 direncimiz var. Burası çok kritik olacak. Çünkü bakın şu düşüş sürecinin %61.8'ini kırdık diyeceğiz ve yukarıda tekrar 21-24'lere doğru hareketlerin devamını bekleriz bu durumda. Burada aynı zamanda bakın şu yatayda bir patern de oluşmaya başladı artık. Bu paternden de yola çıkarak önümüzdeki şu direnç bölgemiz 20 dolar seviyesi çok önemli olacak. Bu 20 doların üstüne attığımız takdirde alımların ancak güçlenebileceğini, kalıcı güçlü alımların geldiğini söyleyebileceğiz. Aksi takdirde bu bölgeyi direnç olarak çalıştırırsa tekrar şu alt banda doğru satışların derinleştiğini de görebiliriz. Dolayısıyla evet şu an görünüm gayet güzel. Yukarıda dirençleri çok hızlı kırarak gidiyoruz. Ancak dediğim gibi şu 20 doların üstünde mutlaka kalıcı olduğunu görmemiz lazım gümüşün. Şimdi buradan hızlıca bir altına geçmek istiyorum. Bakın altında da bir megafon formasyonu oluşmaya başladı. Burada da gene C bölgesi önemli demiştik. Bunun altında şu kırmızı mumumuzun, aykırı mumumuzun destek bölgesi 1634 var demiştik. Bu aralıkta bir tuzak bekliyordum ben fakat bunu biraz abarttı. Bu 1634'ün de altına sarksa da tekrar bakın burada da sert dönüşler görüyoruz. Şu an içinde bakın şu düşüş sürecinde şurada bir aykırı mumumuz var. Bunun direnci önemli olacak 1650. 1650 üstünde hareketler görecek olursak tekrar yukarıda 1675'lere doğru alımların güçlendiğini görebiliriz. Burada da ara bir direnç bölgemiz var 1662-1657. Burası da gene önemli olacak ancak yükselişin devamı için 1675'in üstünde kalıcı olmamız lazım. Bunun da hemen üstünde gene bakın %61.8 seviyesinin geçtiği bir direnç bölgemiz var. 1688-1681. Dolayısıyla aşağıda 1634 altına tekrar dönüp kalıcı olmadığımız sürece yukarıda 1688'i kırıp yükselişlere devam ediyor muyuz? Bunu takip ediyor olacağız. Şimdi buradan hızlıca bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Altın gümüş rasyosunda da şu %61.8'in geçtiği 84-64 destek olarak çalışmaktaydı. 3 defa buradan tepki aldıktan sonra yukarıda bakın şu direnç bölgesini takip edeceğimizi söylemiştik. Dün 86-11, 85-93. Bu 86-11'in üstünde kalıcı olamadı. Fitiller atarak tekrar hep satışlarla karşılaştık. Dolayısıyla gümüşte alımların geldiği bir süreç oldu ve bu direnci çalıştırıp satışların sertleştiğini gördük. %61.8'i kırdık. Hatta bunun altında 84-45-84-10 bölgesi var diyorduk. 84-10'un altında kapanışlar çok önemli olacaktı ve şu an bu süreci yaşıyoruz. Şimdi dün bir arkadaşımız bu rasyo ile ilgili bir soru sormuş. Onu da buradan cevaplamak istiyorum. Rasyo düşüyorsa onslarda yükseliş, rasyo yükseliyorsa onslarda düşüş gelir. Doğru mu anladım diye. Aslında kesin olarak bu böyledir diyemiyoruz. Çünkü sonuçta rasyo dediğimiz veri ons altın fiyatı bölü ons gümüş fiyatını bize verir. Dolayısıyla bir ons altında ne kadar gümüş alacağımızı
gösteren bir rakamdır. Burada bizim şöyle bir varsayımımız vardır. Her zaman gümüş altından daha hızlı yükselir, düşüşlerde de daha hızlı düşendir. Bu varsayımdan dolayı, gümüşün daha hızlı hareket ettiği varsayımından dolayı rasyodaki düşüş ve yükselişler oluşur ve biz buna bir anlam veririz aslında. Aksi takdirde yüzdesel olarak hem altın hem gümüş birlikte düşer, birlikte yükselirlerse rasyoda sabit kalacaktır. Yani kısacası burada temel bizim varsayımımız gümüşün daha hızlı hareket ettiğinden dolayı rasyoda böyle bir korelasyon oluştuğudur. Şimdi dolayısıyla yüzdesel olarak da baktığımızda zaten şu an gümüşün çok daha hızlı yükseldiğini görüyoruz ve dolayısıyla altın gümüş rasyosunda da bir düşüş sürecini takip ediyoruz. Burada da tekrar yukarıda 84-64 üstüne dönmediğimiz sürece altın ve gümüşte gümüşün önden yükseldiği bir süreci takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi buradan hızlıca bir platine geçelim. Platinde de şu an için aşağıda takip edeceğimiz destek bölgemiz 938-931 bölgesinden geçiyor. Yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgemizde 966-959 bölgesi. Şu geçmişten gelen direncini bir tekrar destek olarak çalıştıracak mı diye bakıyorduk. Bunun altına sarkmalar yaşadık. Ancak bakın şuradaki tepe bölgesi destek olarak burada da çalıştı. 923-920 ve buradan bir tepki alıyoruz. Dolayısıyla aslında burada da şunu söyleyebiliriz. Şu Fibonacci seviyemizi bir kaldıralım. Yenisini çizelim. Bakın şu dipten gelen bir yükseliş sonrasında tam da bakın %50 seviyesini geriye almış ve şu an tekrar yükselişe dönüyor. Dolayısıyla aşağıda 920 altında kapanışlar görmediğimiz sürece de burada yükselişlerin devamını takip ediyor oluruz. Bu 920 altında da hemen bakın %61.8 seviyesi var, 910. Bunun da destek bölgesi 915-910 aralığından geçiyor. Bu destek bölgeleri önemli olacak. Bunlar kırılmadığı sürece platinde de yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Buradan hızlıca bir gramlara geçelim. Gramlarda da bakın aşağıda şu destek bölgemiz çalışmış durumda. Gram altında 978-974. Bugün içinde yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgemiz 989 olacak. 989 üstü hareketler yükselişlerin devamını getirecektir. Buradan ons gümüşe geçelim. Gümüşte de bakın şu bölgemiz vardı, 11.75-11.47 bölgesi. Bunun altında sarkmalar yaşandı ve şu an onslara gelen alımlardan dolayı bir yükseliş bekliyoruz. Burada da 11.75 üstünde kalıcı olacak mıyız? Bunu takip edeceğiz. Evet, altın ve gümüşten bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.